Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2025'teki gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Geçtiğimiz Perşembe günü oyunda güncelleme vardı. Hem de yeni sezona geçtik arkadaşlar. Bu güncelleme ile birlikte çok az şey oyunda değişti. Hatta bozulmalar da var. Örneğin eFootball Ligi'nde maç oynamak bir ızdırapta diyebiliriz. Kasmalar, donmalar, geç tepki vermeler, basıyoruz. Bir saniye sonra bazen oyuncu ayağından topu çıkarıyor. İnanılmaz tuhaf şeyler oluyor. eFootball Ligi'nde maç oynamak çok zorlaştı. Düzelteyim derken bazı şeyleri de bozdu gibi Konami. Sadece bizim ülkemizde değil arkadaşlar. Bazı ülkelerde de arkadaşların paylaşımlarını gördüm. Özellikle de Reddit'te. Onlar da bu konudan şikayetçiler. Bazı ülkelerde belki sıkıntı olmayabilir. Japonya'da ya da Asya ülkelerinde, bazı ülkelerde, ama birçok ülkede de sıkıntı var. Özellikle de eFootball Ligi maçlarında. Bu güncellemeyle birlikte de neyi düzeltmişler? Konami açıklamalar yapmıştı. Duran topu kullanırken korner ve taçı birden fazla böyle oyuncu değişiklikleri yapılabiliyordu. Artık onu 1'e düşürmüşler. Korneri kullanan futbolcuyu değiştirmek istersek bir tane hakkımız var. Seçtik bir başka futbolcuyu ama yanlış oldu. Bir tane daha seçelim. İzin vermiyorlar arkadaşlar. Taç'ta da aynı durum. Bir de AFC takımlarını güncellediler. Bu sene Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların oyuncularının da markete eklediler arkadaşlar. AFC'de bizdeki Şampiyonlar Ligi gibi Asya kıtasının Şampiyonlar Ligi turnuvası. Bundan dolayı markette oyuncular bölümünde olsun, teknik adamlar bölümünde olsun, o takımlarla alakalı değişiklikler oldu. Oyuncuların görüntüleriyle alakalı, burada gördüğümüz şeylerle alakalı da Konami yenilikler yaptı. Fransa 2. ligindeki takımlar da, oyuncular da güncellendi. Yani gelişmeler bunlar da arkadaşlar. Umarız eFootball Ligi'ndeki bu maç oynanırken yaşadığımız sorunları en geç önümüzdeki Perşembe günü düzeltirler. Yani o konuda hala Konami'den bir açıklama bulunmamakta. Yani Perşembe günkü bakımda umarız telafi ederler, düzeltirler arkadaşlar. Güncellemelerde oyuna bazen efsaneler de eklenirdi ki bu sefer çok fazla efsane kart eklediler. 3 tane yeni isim var ama diğerleri daha önce oyunda olan isimler. Şimdi oyuncularda artık 2 tane güçlendirici yuvası var ya. Eskiden gelen kartları 2 güçlendirici yuvalı şekilde tekrardan Konami getirecek ve oyunun veri tabanına eklenen bu efsaneler kaç yaşındaki haliyle gelecekler ileride. Üçer üçer Konami pazartesi, perşembe günleri zaman zaman paketlere ekleyecek bu efsaneleri. Daha gelmeyenler de var. Bir de üzerine bu isimler de eklendi. Şöyle hızlı bir şekilde yaşlarına da bakalım arkadaşlar. Xavi 29 yaşındaki haliyle ileride gelecek. Seedorf 31 yaşındaki haliyle. Ambrosini 26. Buffon oyuna ilk defa eklendi efsane kart anlamında. Kendisi futbolu bırakmadan o son zamanlarından kartı mesela adaylı sözleşmeye gelmişti. Artık efsane kartıyla oyunda olacak kendisi. 39 yaşındaki haliyle ilerleyen dönemlerde değişik yaşlardan Buffon'un kartlarını göreceğiz gibi oyunda arkadaşlar. Stoichkov 28, Kaka 25, Iniesta 25, Milito 31, Luis Suarez oyuna ilk defa eklenen epik kartlardan bir tanesi. Messi, Neymar, Suarez'li pakette ileride gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Onunla alakalı bir paylaşım vardı. Az sonra ona da değineceğim. Suarez'in 28 yaşındaki hali, Neymar'ın 23, Nesta 31, David Beckham 24, Luis Figo 30, Patrick Vieira 24, Totti 25. Roberto Carlos'un Fenerbahçe kartı hala gelmedi. Daha o da gelecek arkadaşlar. Bir de şimdi 29 yaşındaki kartı, Romario'nun 32 yaşındaki kartı, Zanetti oyuna yeni eklenen efsanelerden bir tanesi. 37 yaşındaki haliyle karşımızda olacak. Albert Ferrer 24, Lampard 34, Rijkaard 26, Van Basten, genç Van Basten 24, Gullit 26, Cruyff 26, Gilberto Silva 28, Xabi Alonso 29, Edminson 30 yaşındaki haliyle, Thuram 26, Safi Salih 27 ve Lionel Messi 27 yaşındaki haliyle ilerleyen dönemlerde bu isimler gelecek arkadaşlar ki bir de şöyle bir durum var. Oyunun veri tabanındaki kodlara falan erişen arkadaşlar Messi, Suarez, Neymar'la alakalı da bir paket gelebileceği yönünde paylaşımlar yaptı. MSN Memorial Lineup, MSN Anma Dizilimi diye Türkçe çevirisi var ama belki farklı bir çeviri de olabilir. Messi, Suarez, Neymar'ı aynı pakete belki de ekleyebilir arkadaşlar Konami. Futbola damga vurmuş harika üçlülerden bir tanesi. Geldikleri zaman da çok yüksek seviyeli olacaklardır ki Suarez'in oyunda şu an kartları da var. Zaman zaman da geliyor ama şimdi tabii yaşı ilerledi. Genç halinden gelecek, o prime zamanlarından, ki Suarez'in bir de Liverpool kartı gelirse arkadaşlar o da efsane olur. Artık Suarez'in haklarını da Konami bir şekilde aldığı için Suarez'in değişik değişik kartlarını biz ileride görürüz. Ama Messi, Suarez, Neymar paketi de İlerleyen dönemlerde gelecek ama ne zaman gelecek onunla alakalı şimdilik bir bilgi bulunmamakta. Çok fazla açılım yaptırabilir bu paket. Yeni eklenen efsanelerin de görüntülerine baktığımızda oyunun veri tabanından çekilen görüntülerde sol tarafta Zanetti, sağ üstte Luis Suarez ve sağ altta da Buffon'un yüz görüntüleri bu şekilde. Ve perşembe günü gelenlere baktığımızda arkadaşlar oyunda bir turnuva başladı. Mobilde var bu turnuva.
PlayStation 4'te, PlayStation 5'te. Bu turnuvada ödüller ikiye ayrılmakta ki o günkü videolarımızda detaylıca değinmiştik. Ben o yüzden hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Bu turnuvada yolun sonuna kadar gidip round 3 gelecek. Orada sıralama kasıp daha sonra ilerleyen aylarda gelecek olan etkinliklerde yolun sonuna kadar gidilirse arkadaşlar gerçek para ödülü var. Bir de bu turnuvadaki ülkelerin vatandaşı olmak gerekiyor. Öyle de bir şart var. Bizim ülkemizde evet bu turnuvada sıralama kasmayı düşünen arkadaşlarımız varsa yolun sonuna giderlerse şampiyon olurlar ya da belki ikinci, üçüncü bitirdiklerinde gerçek para ödülüyle ödüllendirecekler. Ama diyelim ki öyle bir sıralama kasma niyetimiz yok. Oyun içerisinde neler kazanabiliriz? Amacımız eğer oysa arkadaşlar şu an Round 1, Round 2 oynayabiliyoruz. Bunlardan 50 futbol parası, 5000 futbol puanı gibi hediyeler kazanabiliyoruz. 50 futbol paralık etkinlik diğer kısma gelmedi. Buraya geldi. 5000 futbol puanı da var arkadaşlar. Bunları alabiliriz. Round 3 de Cuma günü açılacak. Orada sıralama kasabiliyoruz. Burada seçilen ülke de önemli. Çünkü seçilen ülke kaçıncı sırada bitirirse ona göre de futbol parası dağıtılacak. Örneğin ben Türkiye seçtim. Ne yazık ki bizim ülkemiz aşağılarda arkadaşlar. Şu an hediye alacak gibi gözükmüyor. Ama seçtiğimiz ülke ilk 5'te yer alıyorsa buradaki hediyeler bölüştürülecek. Kaç kişi seçtiyse ona bölünüyor. Tabii kişi başı düşen futbol parası bazen çok az da olabiliyor. Örneğin birinciyi seçen en az futbol parasını bile alabilir arkadaşlar. Geçtiğimiz dönemlerde öyleydi. Umarız fazla futbol paraları düşer. Ödül dağıtımı şu şekilde. Birinciye 400 milyon. Birinci ülkeyi seçenlere 400 milyon futbol parası seçen hesap sayısına bölünecek. Öyle dağıtılacak. İkinci ülke 250 milyon. Üçüncü ülke 100 milyon. 4'te bayağı bir düşüyor. 25 milyon. 5'te 20 milyon. Sonra 6, 7, 8, 9'a vermiyorlar. Çok adaletsiz bir sistem. Bizim de milli takımımız o aralıkta. 10. ülke 3 milyon, 15. ülke 2 milyon futbol parasını alacak. Burada 10 ve 15. seçilen ülkeler daha az kişi hesaptan seçilirse kişi başı daha fazla düşebilir. Ondan dolayı bazı kişiler belki yedek hesaplarında son anlarda takımda, ülkede seçebilir arkadaşlar. İlk sıradakileri seçmektense aşağı taraftaki ülkelerde daha çok tercih edilebilmekte. Örnek verecek olursam örneğin şu an ilk sırada Fransa var. Bizim ülkemiz 8. sırada. İlk 5'e girmemiz çok zor gibi gözüküyor. 10'a düşsek, 10. sırada bitirsek yine hediye alacağız arkadaşlar ama aşağı biz düşemeyiz. Aşağıdakilerin bizden fazla gol atması lazım. O da çok zor. Biz buraya sıkıştık gibi arkadaşlar. Yani gol de katsak inanın 5.liğe çıkmak gerçekten çok zor. İspanya, önümüzde daha Portekiz, Endonezya var. Türkiye'yi seçen arkadaşlarımız, ben de milli takımımızı seçtim. Ama ne yazık ki futbol parası alamayacağız gibi gözükmekte. Ama diyelim ki sıralama yapan ülkeler seçildiyse o zaman örnek verecek olursam ilk sırada Fransa var. 400 milyon futbol parası. Diyelim ki 1 milyon hesap Fransa'yı tercih etti. 400 milyon bölü 1 milyon hesap başına 400 futbol parası düşer. Ama 10 milyon hesap seçtiyse o zaman da kişi başı 40 futbol parası düşer. Hangi ülkeyi kaç hesap seçti? Konami bunu bizlerle paylaşmıyor. Ödül dağıtıldığında ancak öğrenebiliriz. Burada bazen ilk sıradakiler değil de aşağı sıradaki ülkeler daha çok tercih edilebiliyor. Örneğin 3. sıradaki ülke bile 100 milyon alıyor. Belki daha fazla tercih edilebilir son anlarda. Perşembe günü gelen diğer şeylere de baktığımızda Konami, AFC, Asya Şampiyonlar Ligi haklarına sahip ama bunu kötü değerlendiriyor. Şimdi FIFA ile de espor turnuvası ile alakalı anlaşma yaptı. Az önceki turnuvayı getirdi. Ama Konami güzel şeylerin haklarını alsa da oyunda bunu güzel değerlendirmiyor. Önceki senelerde Avrupa Şampiyonası'nın haklarını almıştı. Koskoca Avrupa Şampiyonası çok kuru geçmişti. Mesela AFC'yi de iyi değerlendirmiyorlar. Şimdi ileride FIFA'dan mesela Dünya Kupası'nın haklarını satın alsalar arkadaşlar. Bu şekilde mi yapacaklar? Genelde oyunda bunu güzel sunamıyor. Güzel etkinlikler getiremiyor. Mesela EA Sports'a baktığımızda Şampiyonlar Ligi'ni çok güzel değerlendiriyor. Gruplar var. Gruptan sonra elemeler falan da yer almakta. Yani Konami bazı şeylerin, turnuvaların haklarını alsa da oyunda onu eğlenceli bir şekilde bizlere sunamamakta ne yazık ki. AFC ile alakalı bir etkinlik getirdiler. 3 tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Bu paketlerden birer tane açma hakkı. Bu paketlerde oyuncular renkli kart olduğu için sevmediğimiz, kullanmak istemediğimiz oyuncu gelse de silip 4 tane oyuncu başına seçmeli güçlendirici jetonu kazanabiliriz arkadaşlar. O anlamda işimize yarıyor. Sol tarafta Kore paketinde Son var, Kim Min-jae var. 5 yıldızlı isimler. 4 tane 5 yıldızlı futbolcu bulunuyor. Yeni başlayan hesapların işine yarayabilecek isimler. Perşembe günü sürpriz bir şekilde Iniesta hediye edildi. Iniesta futbola veda etti ve bundan dolayı da Konami Iniesta'nın bir kartını bizlere hediye etti. 99 seviyeye kadar çıkabiliyor Iniesta'nın bu kartı. 88'lik L romanda birçok ikinci güçlendirici de 99'a çıkmakta. İkinci güçlendirici basmadığımızda Xabi Alonso gibi güçlendiricili birçok menajerde yine 99 seviyeye ulaşıyor arkadaşlar. Ligimeklerin isimlere baktığımızda ben hem epiklere odaklanıyorum ama
Bu hafta epikler hani Nakamura var arkadaşlar, düşük seviyeli, ama Showtime Alexander-Arnold eklendi. Eğer pike yapan orta becerili Alexander-Arnold'u denemek istiyorsanız ligimde alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu Alexander-Arnold'da pike yapan orta becerisi var ki olmasa bile Alexander-Arnold iyi ortalar yapıyor. Pike yapan orta becerisiyle 10 maçta olsa ligimde kullanabiliriz. Maç bileti yenilendi. Orta tarafa düşük seviyeli Kluivert eklenirken aşağı tarafa 99 seviyeye kadar çıkabilen Liverpool'dan Chiesa'yı, Juventus'tan Liverpool'a gitmişti, Chiesa'yı ekledi Konami. Yeni adaylı sözleşme paketlerimiz var. Sol tarafta babaları da futbolcu olan isimleri Konami getirdi. Onun yanı sıra Japonya'dan gelen pakette Tolga Arslan da var arkadaşlar. Ben hesap fulllediğim zaman aldım. Yani fena da durmuyor. Güzel de oynuyor. Ama tabii güçlü rakiplere karşı belki istenen oyunu oynayamasak da daha böyle düşük alt klasmanlarda bayağı iş yapacak gibi gözüküyor. Süper Lig paketi, Brezilya Ligi paketi, 4 tane adaylı sözleşme paketleri var. Ama 6 tane az oyuncu ne yazık ki yer alıyor. Bazı oyuncuların seviyelerine bakacak olursak adaylı sözleşmedeki Thuram 99 seviyeye kadar güçlendirici menajerde çıkabilmekte. Twitter sayfası, sağ üstte yazan Twitter sayfasının paylaşımıdır arkadaşlar. Güzel paylaşımları var arkadaşımızın. Özelliklerini nasıl dağıttığımızda maksimum seviyeye çıkmakta, onunla alakalı güzel bilgiler paylaşıyor. Orta taraftaki Chiesa maç biletine eklenen futbolcumuz. O her menajerde 88'lik her menajerde 99'a kadar çıkmakta. Adaylı sözleşmeye eklenen Conceição 88'lik Le Roman'da, 88'lik tüm menajerlerde 99 seviyeye kadar ulaşıyor. Diğer isimlere baktığımızda Kluivert maç biletindeki isim 97. Adaylı sözleşmede 97'lik 2 tane isim var. Bir tane de 95'lik isim bulunuyor. Haftanın oyuncuları paketine baktığımızda 2 tane paket geldi. Bir tanesi Şampiyonlar Ligi ikinci maçlarından seçilen oyunculardan oluşan paket. Diğeri de lig maçlarından seçilen Player of the Week paketi. Şimdi milli maçlar oynanıyor. Perşembe günü de milli takım Player of the Week paketi gelecek. Menajer olarak güçlendiricili Gerrard eklendi arkadaşlar. Top çevirmede ve uzun topta en yüksek haliyle oynuyor. Uzun top oyunda böyle çok kullanılan bir oyun tarzı diyemeyiz. Tabi kullananlar muhakkak vardır ama dünya sıralamasında sıralama yapmış arkadaşlarımıza da baktığımızda hızlı kontratak, uzun topla kontra, o tarz takım oyun tarzları daha fazla kullanılıyor. Steven Gerrard top çevirme oyun tarzında da 88'likle oynuyor ama top çevirme için alınmaktansa Le Roman'da işimizi görebilir arkadaşlar. Futbol parası harcanmamış olur. Marketten Luis Roman PP ile alınabilen 88'i yüksek seviyeli bir top çevirme menajeri. Hani top çevirme için ben futbol parası harcanması çok taraftar değilim ama tabii karar sizindir. Görüşlerinizi sizler de bizlerle paylaşabilirsiniz. Genelde markette 85 ve altında olan takım oyun tarzlarındaki menajerler buraya eklendiğinde ben onların alınması daha çok taraftarıyım. Mesela Xabi Alonso çok güzel bir menajerdi. Hızlı kontratakta en yüksek oynayan menajerlerden bir tanesi. Sonra Stoichkov eklendi. Fransa paketi vardı ya arkadaşlar, Griezmann'lı paket. Oradaki Döşam çok iyiydi. 88 uzun topla kontra ile oynamakta. Çünkü markette uzun topla kontra, hızlı kontratak 88'lik menajerler yok. Top çevirme de var. Le Roman var ama diğer oyun tarzlarında bulunmuyor. Ben genelde o tarz paketler gelindiğinden alınması taraftarıyım. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Perşembe Japon Epik paketi geldi. Güncelleme yapan herkese bir tane ücretsiz açma hakkı verildi. Eğer güncelleme işlemini yapmadıysanız ya da yedek bir hesabınız varsa bugün de olsa arkadaşlar girip güncelleme hakkınızı alabilirsiniz. Bir tane sadece ücretsiz açma hakkı veriliyor. Tabii Epik çıkarmak da gerçekten çok zor 150 futbolcu içerisinden. Süper Lig paketimiz gelmişti geçen hafta. O paketinde bu perşembeye kadar süresi bulunmakta. AFC takımlarını Konami güncellediği için oyuncularını, menajerlerini de güncelledi arkadaşlar. Mesela Cancelo'nun bu kartı markete eklendi 82.000 GP'ye. Tony o da Arabistan'a transfer olmuştu. Oscar Çin takımı da AFC'ye katıldığı için şimdi Oscar'ı marketten alabiliyoruz standart kart olarak. İleride renkli kartları da gelebilir. AFC ile alakalı paketleri, Showtime paketleri eskiden getirmişti Konami, Ronaldo'yu falan. Belki o tarz paketlere öne çıkan kartlar veyahut da Showtime kartları ileride getirebilirler. Bugün biteceklere baktığımızda tur etkinliği. Bu tur etkinliklerinde şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Oyuncuları fullemediysek maçları oynadıktan sonra az da olsa DP kazanıyor ya oyuncular, 8 katı fazla veriyor. Yani bir maç oynadığımızda 8 maç oynamış etkisinde oluyor. Özellikle de fullemediğiniz, fullemeyi düşündüğünüz isimler varsa buralarda oynatın. Ben hesap fullemeleri yaptığımda şimdi bayağı da maç oynuyorum ya arkadaşlar. Oyuncular yarıya kadar fullenmiş oluyor. 8 kat fazla veriyor. Kampanyadan dolayı böyle. Bir hafta daha böyle olacak. Uzun süre devam etmeyecek arkadaşlar. En azından burada dediğim gibi fullemediğiniz isimleri oynatabilirsiniz. Bol bol antrenör kazanırlar. Ortaklaşa maç etkinliğinde bugün son günü. 50 futbol parası kazandığımız bu etkinliğinde bugün son günü. Pazartesi gelen çok güzel bir epik paket vardı. Kaleci Schmeichel sonra Philipp Lahm, pike yapan orta becerili. Cannavaro 106 seviyeye kadar çıkabilen bir isim. Bu paketin de bugün son günü. Yarın sabah yeni epik paket gelecek. Yarın geleceklere baktığımızda
İspanya hücum epik paketi geliyor ve klasik pazartesi etkinlikleri. Bir tane online maç etkinliği 50 futbol parası kazandığımız. Sonra yapay zeka etkinliği var. Az GP, az futbol puanı ve pozisyon antrenörü kazandığımız etkinlik. Klasik etkinliklerimiz yarın gelecek. İspanya hücum epik paketine baktığımızda pakette yer alan öne çıkan oyuncular, renkli kartlar ise bu isimler arkadaşlar. 8 tane renkli kart isim var. Seviyelere baktığımızda ilk seviyesi en yüksek olan isim Arda Güler. Arda Güler'in en iyi kartı olacaktır seviye anlamında. Oyun tarzı klasik 10 numara. Ben şahsen boşluk kollayan oyuncuları daha çok seven birisiyim. Ama onlar tabii daha hareketli, daha fazla ceza sahasına koşu yapan isimler. Arda Güler'in dayanıklılığı bu kadar kötü olmayacaktır. Bakmıştık ama 70'lerdeydi. Bir 10 seviye arttırsak 80'lerde olur. Yarın geldiklerinde maksimum seviyelerine, özelliklerine bakarız arkadaşlar. Diğer isimler de bunlar. Form durumları da bazı isimlerde hiç iyi gözükmüyor. Arda Güler'in en azından C formu var. Maç öncesi tabi değişkenlik de gösterebiliyor ama epiklere baktığımızda seviyeler resmi değil. EFUB seviyelere baktığımız uygulamanın paylaşımı arkadaşlar. Büyük ihtimalle de böyle de gelebilir. Eto oyunun en iyi santraforlarından bir tanesi ve çok yüksek seviyeli kartıyla karşımızda olacak. Yarınki gelecek kartı 105'e kadar EFUB çıkabilir diyor ki çıkar arkadaşlar. Artık son dönemlerde futbolcular çok yüksek seviyeye çıkıyor. Eto'nun bu kartı, Barcelona zamanından şu kartı en az 105 olması lazım. Boyan 40 işte ilk defa gelecek. Morientes benim oyunda pek iyi oynayamadığım oyunculardan bir tanesidir. PES zamanında bana kırmızı Morientes çıkmıştı. Az da böyle efsanem olduğu için ben çok maç oynadım Morientes'le. Süper yedek becerisi vardı. Oyuna sonradan dahil ederdim. Bitiriciliği güzeldi. Kafası da fena değildi ama çok fazla koşan bir oyuncu değil. Kurnaz oyun tarzıyla gelmişti o zamanlar. Yarınki kartı geldiğinde de yine inceleriz arkadaşlar ama ceza sahasında topla buluştuğunda iyi bir futbolcu. Vuruşları fena değil. Çok hareketli bir isim değildi. Boyan 42'de merak ediyoruz. Bakalım yarınki kartı nasıl olacak? Ama Samuel Eto'o efsane bir kart karşımızda. 105'e kadar çıkması bekleniyor. Oyunun en etkili forvetlerinden bir tanesi. Bir de çift vuruş çıkardığımızda, çalımları da etkili yaptığında çok, yani rakip savunmaları zorlayacak bir isim. Devam ettiğimizde Perşembe günü milli takım Player of the Week paketi gelecek arkadaşlar. Tüm milli takım maçları tamamlansın. Kimler gelebilir? Salı ya da olmadı çarşamba günkü videomuzda ben de tahminlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu görsel EFUB'un paylaşımı. Erling Haaland 2 gol atmıştı. Gelebilir yönünde güçlendirici bir Erling Haaland. Bu da tahmin arkadaşlar. EFUB'un tahmini. Bir tüm maçlara bakalım. Başka santraforlar çıkabilir, hat-trick yapanlar falan. Hepsini bir değerlendiririz. Perşembe günü geleceklere baktığımızda kampanyadan dolayı bir futbolcu hediyesi var. Önümüzdeki Perşembe günü oyuna giren herkese Manchester United'dan Zirkse hediye edilecek. Ne yazık ki düşük seviyeli. Hadi diyelim 4 seviye eklesek 97'ye kadar çıkar. Yani çok yüksek seviyeli bir futbolcu değil. Delite hediye ettiler. Bruno Fernandes'e hediye ettiler. Son futbolcu kaldı. Bir de günlük giriş hediyeleri Perşembe günü değişecek. Ayın 17'sinden 17 Ekim'den 24 Ekim'e kadar oyuna her gün girdiğimizde birer tane pozisyon antrenörü kazanabileceğiz. Oyuna her gün giriyorsak 7 tane pozisyon antrenörü bir sonraki hafta kazanabiliyoruz. Ayrıca kampanyadan dolayı da bazı etkinliklerimiz gelecek. Perşembe günü arkadaşlar altın gol etkinliği. Buradan bir tane rastgele güçlendirici 20.000 DP. Bir de özel temalı etkinliğimiz var. Legend İngiliz kulüpleri başlığı adı altında. Süper yıldız ve efsane maç düzeyinde yapay zekaya karşı orada mücadele edeceğiz arkadaşlar. Buralardan da ne kazanacağız? Bir tane rastgele güçlendirici 20.000 DP. Oyunda rastgele güçlendiriciyi çok az kazanabiliyoruz. Az da olsa buralardan kazanabiliriz ve birazcık da DP. Videomuzun sonuna geldiğimizde de arkadaşlar 2 tane çekilişimiz var. Aslında biz bu çekilişleri daha önce yapmıştık. Fakat ismi çıkan arkadaşlarımız geri dönüş yapmadı. Bir ayda hesap fulleme yapmıştık biz. Eylül ayının sonunda bitti. 1 Ekim'de yayınlamıştım. Fakat bu hesabı kazanan arkadaşımız geri dönüş yapmadı. Şimdi yeni bir isim seçeceğiz arkadaşlar. Hatta forma çekilişleri yapmıştık. Soldaki formayı kazanan arkadaşımız geri dönüş yaptı. Ben formayı da yolladım. Salı sabahı yolladım. Eline de ulaştı arkadaşımızın. Kırmızı forma için biz bir isim seçtik. Geri dönüş yapmayınca geçen hafta 2 arkadaşımızı seçtik. Ben bekledim. Pazartesi, salı günü ne yazık ki geri dönüş yapılmadı. Hatta bu videodan önce de arkadaşlar baktım. Üzerinden bir hafta geçti. Hala geri dönüş yapmadı arkadaşlarımız. Şimdi kırmızı forma için ben yine bir arkadaşımızı seçeceğim. Salı sabahı genelde müsait oluyorum. Kargoda aslında biraz ters bir yerde. Ben ikisini birlikte yollamak istemiştim ama olmadı. Sol tarafta forma isteyen arkadaşlarımız bir de kutusuyla birlikte istemişti. Kutusuyla birlikte ona yolladık. Kırmızı formaya da forma şeklinde yollayacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle forma için bir arkadaşımızı seçelim. Sadece şart bu videonun altına formanın istendiğine dair yorum yazılmasıydı. Başka da bir şartımız yoktu arkadaşlar. Kopyala diyelim. Şimdi benim normalde çekiliş yaptığım sitede sıkıntı var arkadaşlar. Ben bunu hiç kullanmadım. Bunu daha önce kullanmıştım. Diyorum ki bu baya böyle renkli falan duruyor.
Buradan mı denesek? Birini buradan, diğerini de diğer taraftan deneyelim, olmadı. Bunu hiç denemedim. Bir bakalım. Arıza vermiyorsa. Şimdi ben tıkladım. Kazanan sayısı 1 diyor. Rastgele bir YouTube yorumu seçin diyorum. Mesela cevapları dahil ete tıkladığımda kırmızı mı gösterecek? Hem bu şekilde seçili. Benzersiz yazarlar. Gelişmiş seçenekler. Benzersiz dediğinde yine bir bakalım. Teklenen kullanıcı yok. Evet. Mesela bir kişi 10 tane yorum yazdığında sadece bir yorumuna baksın. Yoksa 10 kere katılmış oluyor. Cevapları dahil et. Yok, dahil etmesin. Gerek yok. Rastgele bir YouTube yorumu seç diyelim. Köpek balığı gibi sağa sola gidecek. Umarız bir arkadaşımızı seçer gösterir. Benim normalde yaptığım yerde arıza var arkadaşlar. Hep sürekli yaptığımız, isim seçtiğimiz yerde. Ben burayı daha önce hiç kullanmadım. Çok da güzel duruyor ve seçti. Abi Çayspor lahmacunu geçecek. Arkadaşımız normal bir yorum yazmış. Biz dedik ki hani forman istendiğine dair ben de katılıyorum ama Çayspor lahmacunu geçer ama lahmacun Şubat ayından itibaren epik açmaya başlamıştı. Arada fark var. Lahmacunla biz Eylül ayından itibaren ama başlasaydık arkadaşlar epik açmaya, süper bir kadro. Aslında güzel kadrosu var ama daha da güçlü kadrosu olabilirdi. Şimdi başka bir arkadaşımızı seçelim. Formanın istendiğine dair yorum yazılması yeterli. En azından bu site çalışıyormuş arkadaşlar. Güzel de çalışıyor. Sağa sola gidiyor. Hani giderken bari yorumları gösterseydi böyle hızlı hızlı bir şekilde de olsa. Hala göstermedi. Umarım bozulmaz. Bayağı uzadı değil mi? Az önce bu kadar değildi. Çok uzadı. Sanki göstermeyecek gibi. Ama gösterir. Az önce göstermişti. Olmadı, diğer siteye geçeceğiz arkadaşlar. Yine bekleyelim biz. Az önce daha hızlı yaptı. Şimdi ne yazık ki çok uzattı. Burada takılı kaldı gibi. Ya bu da baktırıyor kendine. Sola sağa gidiyor ya. Sürekli ben onu takip ediyorum şimdi bir de. Yok ha, çıkmayacak gibi. Şimdi olmadı, sayfayı bir yenileyelim biz. Aslında hoşuma gitti bu site benim ama. Şu an bu bug'a girdi. Artık gösteremiyor. Şu an çok fena gök gürültüyor. Yağmur da yağıyor. Ama şey yapalım arkadaşlar. YouTube yorum seçici burayı deneyelim. Artık o ne yazık ki yapamadı. Bunu iptal edelim. İsim de göstermedi. Buradan bakalım. Kazananların sayısı 1. Yenilenen yorumlara izin ver. Yok, vermesin. Yanıtları dahil et diyor. Hayır, etmesin. Bir kazanan seçin. Kullanıcı adı bu. Abi forma istiyorum yazmış. Arkadaşımıza tıkladığım zaman da YouTube'a yönlendiriyor. Bu da çok güzel. Gökhan Şahin. Kırmızı formayı kazanan arkadaşımız 25 Temmuz 2024 tarihinde açmış hesabı. Kullanıcı ismi de bu şekilde. 2047. Zaten bu ismi sadece bir kişi alabiliyor arkadaşlar, kullanıcı adını. Herkes de farklı. Yani bu isim aynı olabilir ama kullanıcı adı TC numarası gibidir. Farklıdır. Kırmızı forma arkadaşımıza çıktı. Umarız kendisi geri dönüş yapar. Salı sabahı ben de yollarım. Şimdi de bir ID hesap fulllemeyi gerçekleştirelim. Bu hesap içinde bir arkadaşımızı seçelim. Şimdi buraya yapıştırdık. Bir tane kazanan. Şimdi bir kazanan seçin diyeceğim. Hızlı bir şekilde gösteriyor. Hesabı istiyorum. Seviliyorsun abi demiş. Çok teşekkür ederim arkadaşımıza. Samet arkadaşımız. Samet 0147 tire. 7 Mart 2024 tarihinde açmış arkadaşımız hesabı. Bir ayda hesap fullemeyi de arkadaşımız kazandı. Umarız arkadaşlarımız geri dönüş yapar. Oldu ki geri dönüş yapmadılar. Haftaya yine tekrarlayacağız. Bir ayda hesap fullememiz ve formalarımız. Futbol 2005 oyunuyla alakalı da şimdilik gelişmeler bunlar da arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa, konumdan açıklamalar olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.